Yemek adasına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün tam kıvamında pişmiş, çok lezzetli dana antrikot nasıl pişirilir? Pratik bir şekilde onun yapımını göstereceğim. Öncelikle etlerimizi pişirmeden önce dolaptan en az 45 dakika öncesinde çıkarıp etin oda sıcaklığına getirmemiz gerekiyor. Daha sonra iki yüzünü güzelce tuzla ve karabiberle ovalamamız gerekiyor. Daha sonra da gösterdiğim şekilde bir sıvı yağla güzelce etin iki yüzünü de yağlayalım. Eğer buzdolabından çıkarır çıkarmaz pişirirseniz etiniz sertleşir ve iyi bir sonuç alamazsınız. Mutlaka oda sıcaklığında olması gerekiyor. Bu tarifimde döküm tava kullanacağım. Döküm tavayı sıvı yağla güzelce yağlayalım ve orta ateşte 4 dakika iyice ısıtalım. İyice ısındıktan sonra artık etimizi yerleştirebiliriz. Etimizi yerleştirdim ve sadece 2 dakika gösterdiğim şekilde beklettim. Hiç dokunmayalım. Şöyle bir kaldıralım. Eğer et rahat ayrılıyorsa tamam pişmiş demektir. Şimdi ters yöne doğru çapraz bir şekilde eti çevirdim. 2 dakikada bu şekilde pişiriyorum. Artı işaretinin olmasını sağlayacağım bu şekilde. Evet, 2 dakika o şekilde pişirdim. Şimdi diğer yüzünü de aynı şekilde 2 dakika geçtikten sonra ters çevireceğim. Farklı bir yöne doğru artı işareti vereceğim. Ben videoyu hızlandırıyorum zamanınızı almamak için. Her dokunuşumda 2 dakika süresinde pişiriyorum. Dilerseniz şöyle acı sivri biber, Charleston biber de pişirebilirsiniz yanında. Evet, etimiz pişti. Gayet güzel, yumuşak, orta kıvamda harika bir steak et yapmış olduk. Şimdi eğer dilerseniz tereyağında güzelce bir sos hazırlayıp o şekilde de etlerinizi şöyle sadece 1 dakika lezzetlendirebilirsiniz. Lezzetine lezzet katabilirsiniz ama bu şekilde de gayet yumuşak görüyorsunuz. Tam kıvamında pişmiş. Evet. Şimdi ayrı bir tavanın içine çok az sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı kadar tereyağını aldım. Tereyağının iyice ısınmasını bekliyorum. Sarımsakları bütün olarak sadece kokusunu versin. Çok fazla yoğun bir sarımsak kokusu gelmesin diye ezmeden şöyle 2-3 parça sarımsak ekledim. Şimdi güzelce sadece 1 dakika etleri fazla kurutmadan bu şekilde çevirelim. Dilerseniz içine taze kekik de ekleyebilirsiniz. Daha sonra kekiğini çıkarırsınız. Şöyle fazla yağlarını almak için de ekmeklerinizi bu şekilde hem ısıtıp hem de tereyağında lezzetlendirebilirsiniz. Üzerine tekrardan ben kuru kekik ekledim. Gayet güzel ve çok lezzetli, tam kıvamında pişmiş harika bir tarif oldu. Umarım tarifimi sizler de dener ve beğenirsiniz. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone değilseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız tarif paylaştığımda anında haberdar olursunuz. Evet, gayet lezzetli ve tam kıvamında pişmiş güzel bir tarif verdim. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyet olsun.